Evet, Uçan Kuş TV ekranlarında sağlık vaktinde partnerim sevgili operatör doktor Fatih Dağdelen bize bugün karın germeden bahsedecek. Dinliyoruz hocam. Karın germe vücut estetiğinde belki de en sık yaptığımız operasyon desek hiç abartmış olmayız. Çünkü vücudumuzda yani vücut estetiğinde belki de en önemli parametre göbek problemi. Yani sarkmışsa, çatlakları var ise, doğum yaptıysanız buna bağlı ciddi anlamda böyle bir genişleme söz konusu ise bu tip hastaları biz karın germe yöntemiyle tedavi edebiliyoruz. Şimdi karın germe yaptığımız hastalarımızın çoğunluğunu doğum yapmış bayanlar oluşturuyor. Aslında bu 30-35'inden sonra ya da 40 yaşından sonra pek çok kadının aslında ciddi anlamda bir problemi. Çünkü karındaki o sarkma, gevşeklik, çatlaklık bu hakikaten kişiyi görsel anlamda da rahatsız ediyor. Zayıf olabilir, şişman olabilir. Tabii eğer şişmansa bu sarkma problemi alt tarafta ciddi anlamda böyle bir yığılmaya sebep oluyor ve bu bölgede pişikler olabiliyor, koku problemi olabiliyor, sürekli temizlenme ihtiyacı, sürekli orayı bir şekilde kurulama ihtiyacı ortaya çıkıyor ve ciddi anlamda bir sıkıntı. Gençlerde de yapıyoruz. Gençlerde neden yapıyoruz? Özellikle günümüzde obezite cerrahisi çok sık yapılıyor ya da kişi kendi iradesiyle 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo veren insanlarla karşılaşıyoruz ya da tüp mide ameliyatları sonucunda. Bu kişilerde çok ciddi anlamda bir gevşeme söz konusu oluyor ve kimse gevşek bir karın istemiyor. Herkes daha sıkı, daha böyle formda, daha güzel bir karınla karşılaşmak istiyor. Bu tip hastalara biz karın germe ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Evet, peki karın germeden önce liposuction yapıyor musunuz? Gerekiyor mu? Şimdi şöyle aslında konseptler biraz değişti. Yani ben 20 yıl önce ya da 25 yıl önceki teknikleri artık kullanmıyorum ya da daha az kullanıyorum. Çünkü karın germe yapacağınız bir hastanın beraberinde %80-90 eğer çok zayıf, çok incecik birisi değilse bel problemi de oluyor. Yani bel bölgesi de kalın oluyor. Yani karın germeye mutlaka bir bel bölgesine liposuction ile kombine etmek ihtiyacı doğuyor. Eğer hastanın body mass indeksi dediğimiz yani kilolu bir hasta ise ki bu tip hastalarda karın üst kısmında da yağlanma olabilir, sırt bölgesinde de yağlanma olabilir. Bu tip hastalara mecburen karınla beraber liposuction'ı eklemeniz de gerekiyor. Yani sadece çok ince, zayıf, gevşek, çatlakları olan kişiye sadece izole karın germe yapıyoruz. Onun dışındaki hastaların %80-90'ını mutlaka liposuction'ı da beraber eklemeniz gerekiyor. Çünkü liposuction eklemezseniz o vücutta istediğiniz konturu aslında oluşturamazsınız. Buradaki asıl amacımız şu, bizim aslında istediğimiz şey nedir? Böyle düz, fit, dümdüz ve kum saati şeklinde bir karın ve bel bölgesi oluşturmak. Aslında bir vücut şekillendirme cerrahisi diyebiliriz buna. Bazı hastalar mesela karın germe yapmak istemiyorum derler. Ben karın germe istemiyorum, sadece yağ alın, sadece liposuction yapın. Bu da olabilir. Şimdi hastanın eğer sarkması yoksa, çatlakları yok ise doğum yapmasına rağmen mesela ya da genç bir hanım da olabilir hiç fark etmez. Sadece izole bir yağ fazlalığı söz konusu ise derisi kaliteli ise böyle bir hastalığı sadece liposuction'la da karın bölgesini inceltebilirsiniz, beli inceltebilirsiniz, sırtı inceltebilirsiniz. Çok güzel bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Buna biz aslında 360 derece lipo diyoruz. Yani 360 derece çepeçevre karın, bel, sırt bölgesini şekillendirerek istediğimiz o kum saati görüntüsüne ulaştırmak mümkün. Fakat deri kalitesi eğer yeterli değilse ya da bu işlemi yaptığımızda karnının gevşek olduğunu düşünüyorsak, karnın gerilirse daha iyi olacağına inanıyorsak ya da hasta sıkı bir karın dokusu istiyorsa o takdirde mutlaka karın germeyi de bunun üzerine eklemek gerekir. Tabii karın germeler mini karın germe ya da full karın germe diyerek yani ya tamamen göbek deliğiyle beraber değiştireceğimiz şekilde yapacağımız karın germeler var. Bir de mini karın germe dediğimiz sadece alt kısımdan çıkararak yani sezaryen izinin hemen üst kısmındaki hafif bir yığılma varsa sadece orayı yaparak mini karın germe de gerçekleştirebiliriz. Ya da ters abdominoplasti dediğimiz ters karın germe dediğimiz hastanın göbek altı çok iyidir ama üst kısım çok yığılmıştır.
Yani göbeğin üst kısmı yığılmıştır. Bu tip hastalarda ise tam tersine ters abdominoplasti dediğimiz memenin altına doğru keserek karnı yukarı doğru çekme işlemi. Yani bu da farklı bir olay, farklı bir ameliyat tekniği. Peki dikiş izleri? Şimdi dikiş izleri normalde karın germede çamaşırın içinde kalacak şekilde planlanır. Eğer ters abdominoplasti yapıyorsa ki bu ters abdominoplasti çok daha nadir yapılan bir işlem. Onu ise memenin alt kıvrımına girerek yapıyoruz. Yani memenin alt kıvrımında kalacak şekilde Yani yapıyoruz. silikon koyar gibi Aynen açmak silikon lazım. koyar gibi, yani memenin alt kıvrımında oluyor. Boydan boya bir izden bahsediyorum. Ha, bayağı boydan boya. Evet, boydan boya. Kaç santim açılıyor mesela? Yani şöyle, normalde sezaryen izini diyelim ki 12 santim, 13 santimlik bir iz olarak değerlendirirseniz bunun 3 katı. Tabii yani çamaşırın içinde kalacak şekilde 3 katı gibi değerlendirmek lazım. Bayağı boydan boya tabii. Boydan boya, evet. Ama burada tabii ki o izin uzun olması değildir aslında. Çünkü izi kısa yapmaya kalkarsanız yanlarda potluk yapar Potluk deri. yapar. O potluk da hastayı çok rahatsız eder. Yani siz orada izi 1 santim uzattığınız diye kimse size şikayet etmez ama orada mercimek kadar bir potunuz olsa bundan dolayı hasta ciddi anlamda sizi rahatsız eder. Bununla beraber eğer hastanın elma tipi bir vücudu var ise, bakın bu da farklı bir şey. Elma tipi bir vücudu var ise sadece alttan germek hastaya yeterli olmayabiliyor. Bu tip hastalarda flör de lis dediğimiz böyle kruvaze ceket gibi karnı yukarıdan beri de aşağıya doğru keserek, yani üçgen doku çıkartarak karnı bu şekilde tamamen inceltmek de mümkün olabiliyor. Ama buradaki ise tam tersi ters T şeklindedir. Yani yukarıdan aşağı doğru ve altta çamaşırın izinin olduğu kısımlarda olacak şekilde planlanır. Bu da aşırı problemi olan ağır hastalar için, özellikle tüp mide ameliyatı geçirmiş, diyelim ki 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo vermiş hastalar için geçerli olan bir teknik. Yine 360 derece karın germe dediğimiz, yani karnı geriyoruz ama bununla beraber bel kısmından yağ almanız yetmiyorsa ya da orası da çok gevşek, orası da çok sarkmış ise pantolon giydirme estetiği diyoruz biz ona, ya da 360 derece dediğimiz. Öyle Bu 360 derece açıyoruz. Evet, çepeçevre hem bel gerilmiş oluyor, hem popo kaldırılmış oluyor, hem karın gerilmiş oluyor. Eğer hastanın dediğim gibi çok geniş bir karın bölgesi de var ise o takdirde o flör de lis tekniğini, yani ters T şeklindeki tekniği de buna ekleyebiliyorsunuz. Yani karın germe dediğimiz olay aslında hastanın verdiği kiloya, görüntüsüne, ihtiyacına göre planlanan bir işlem. Bu amaçla da biz hastalarımızı işte ya görerek ya da fotoğraflarını bize gönderiyorlar. Diyorlar ki işte şu kadar kilo verdik, işte vücudumuz bu hale geldi. Bu hastaları değerlendirip ona göre ameliyat kararı alıyoruz. Ya da hasta acaba karın germe mi olayım, liposuction yani sadece yağ almayla mı düzelteyim diyerek bize başvurunda hastaya dokunarak ya da görerek hastanın deri kalitesine, çatlağına ya da sarkıklığına göre karar verip, yani buna liposuction mı yapalım yoksa karın germe de beraber ekleyelim mi ya da sadece karın germe mi yapalım? Çünkü hastalar bazen karın germe için geliyor, hastaya liposuction öneriyoruz. Liposuction için geliyor, karın germe öneriyoruz. Yani tamamen hastanın hastaya değişen bir modalite, bir konsept diyebiliriz aslında. Peki iyileşme süreci? Şimdi iyileşme sürecinde aslında yani istersek çepeçevre yapalım, istersek T'li yapalım. Aslında hiçbir fark olmaz. Burada karın bölgesi, yani karın germe ameliyatları aslında ağrısız işlemlerdir. Burada eğer hasta bir ağrı yaşıyorsa bunun en önemli sebebi, özellikle şişman bir kişi zayıfladığında ya da doğum yapmış bir kişinin karın ön duvarında rectus kasları dediğimiz, transvers rectus abdominis kası dediğimiz kasın tam ortadaki birleşim hattında linea alba dediğimiz bir doku vardır. Bu aslında ligament yapısıdır. Bu yapı gevşer. Gevşediği için de bu kişiler normalde duruşlarında bile karınları böyle dışarı doğru, sanki hamile kadın karnı gibi bir görüntüyle dururlar. Ya da hasta spor yapıyordur, egzersiz yapıyordur. Buna bağlı sürekli karın kaslarını güçlü tutmaya çalışıyordur. Ama karnını bıraktığı anda, gevşettiği anda yine hafif bir göbek görüntüsü ortaya çıkacaktır. Bu tip hastalarda mutlaka karın germe ameliyatı esnasında, ki ben bunu %80-90 hasta için yapıyorum.
Yani bizim toplumumuzda ya da bana başvuran hastalarda karın germe indikasyonu olan, yani karın germe yaptığımız hastalarda mutlaka karın ön duvarı kasında bir gevşeklik oluyor ve biz bunu mutlaka sıkılaştırıyoruz. Yani içeriden iç korse diyorum ben bunu. İç korse gibi içerideki kasları birbirine yaklaştırıyorsunuz, dikiyorsunuz. Böylelikle dümdüz bir karın duvarına sahip olmuş oluyor. Tabii ki bu ameliyatın bir takım trikleri var. Bir takım özellikleri var. Onu birazdan bahsedeceğim. Yani sorunuzu tekrardan dönmek istiyorum. Karın germede aslında ağrı yapan ya da hastayı sosyal hayata dönmesinde geciktiren işlem o iç karındaki yaptığınız işlem. Yani o korse Tabii. işleminden bahsediyorum. Eğer o korse işlemini yapmasak bu hasta hani ertesi gün ayağa kalkıp işe gidebilecek kadar rahattır. Ama Peki dikişler eriyen dikişler mi, alınan dikişler mi? eriyen dikişler, tamamen eriyen dikişler. Hiçbir hastamızda artık böyle alınan dikiş kullanmıyoruz. Yani sadece ben değil, tüm meslektaşlarım da mutlaka eriyen dikişler kullanıyordur bütün hastalarına yönelik olarak. Dediğim gibi bu ameliyatın tabii bir takım trikleri var. Yani trik dediğim artık vücut şekillendirmede hani ince bir bel kontürü oluşturmak, karnı dümdüz yapmak. Yani eğer ki kalınlık varsa o yağ dokusunu azaltmak, ki buna lipoabdominoplasti dediğimiz, yani hem yağ alarak beraberinde liposuction uygulaması, ki bu her hasta için geçerli değil, bazı hastalar için de olmazsa olmazı bir şey. Yani buradaki olay aslında sadece bir karnı germek olarak değerlendirmemek lazım. Vücudu şekillendirip olması gereken görüntüye kavuşması gerekiyor. Burada en önemli olaylardan bir tanesi göbek deliğinin lokalizasyonu. Şimdi göbek deliğini aslında yeni bir göbek deliği yapmıyoruz. Normalde ben bunu hep şöyle tarif ediyorum hastalarımızı. Sizin diyorum göbeğiniz aslında duruyor. Biz onu bir düğme gibi çevresinden dönüyoruz. Altındaki deriyi kesip atıyoruz. Üstteki deriyi de aşağı doğru geriyoruz. Gerdikten sonra dikişlerimizi koyuyoruz. Daha sonra göbeğin olması gereken yere bir tane delik açıyoruz. Aslında göbeği de aynı yere dikiyoruz. Ay, Yani aslında olay nedir? Göbek aynı göbek, sadece üzerindeki deri değişmiş oluyor. of, çok zor ameliyat ama. Çok da zor değil aslında, ki benim hani en sık yaptığım ameliyatlardan bir tanesi diyebilirim. Anlatınca çok kulağa böyle zorlayıcı geliyor çünkü. Buradaki yaptığımız işlemde o göbeğin normal olması gereken doğal çukurunu oluşturmak. Hani bu çok önemli bir şey. Yoksa diğer şekilde karnı gerersiniz ama oradaki göbek aslında en estetik çıkar. ünittir. Tabii dışarı doğru çıkan Dışarı çıkıntılı çıkar. olabilir ya da çirkin bir görünüm olabilir. Oradaki kesi çirkin olabilir. O yüzden göbeği mutlaka hafif böyle içeri doğru çukurlaşacak şekilde dikmek gerekiyor. Buradaki en önemli triklerden bir tanesi o. Eğer göbek deliğini büyük yaparsanız çirkin böyle bir göbekle karşılaşırsınız. Göbek eğer dümdüz olursa çok çirkin bir görüntü olur. Normalde göbeğin, deliğin olduğu kısım hafif böyle çukurlaşmıştır görsel olarak. Tabii. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer göbek deliğini geniş yaparsanız çok çirkin, dar yaparsanız çok çirkin. Yani doğal olabilmesi buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi. Bunun dışında izlerin seviyesi çok önemli. Evet. Mesela eskiden karın germeler yapılırdı. İşte çok yukarıda izler. Hastanın karnı sıkı olduğu için gelmeyeceği düşünülerek işte çok yukarıda, yani çamaşırın bile, yani kullanıldığı iç çamaşırın bile üzerinde bir izle karşılaşıyordu hastalar. Bu hakikaten çirkin bir görüntü. Dümdüz bir karın, böyle boru gibi inen, beller alınmamış. Yani sadece karın germe yapmak için yapılmış olan karınlar. Ama artık günümüzde böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka karnı yaparken izi altta tutmanız gerekiyor. Yani çamaşırın içinde kalması gerekiyor. Ve iz normal bel kıvrımına uygun bir şekilde hafif böyle yarım ay şeklinde planlanmalı. Tabii önceden high lateral dediğimiz, yani yukarı doğru çıkan böyle ipli bikiniler vardır, belki bilirsiniz. High Evet. cut, yüksek Evet. kesim. Yani ona uygun bir şekilde yaptığınızda bu takdirde izler normal düz bir slip giydiğinde, düz bir çamaşır giydiğinde yukarıda Yukarıda doğru gözükür. kalıyor. Bu da çirkin bir görüntü. Yani olması gereken seviyede planlanması gerekiyor. Yine o bölgedeki venüs bölgesi dediğimiz, yani tüylü bölgeden bahsediyorum. Orası karın germe yaptığımız hastalarımızın pek çoğunda sarkmıştır. Yani genital bölgeden bahsediyorum. Aşağı doğru inmiştir. Kalın olabilir. Çok ciddi anlamda böyle bombe olabilir. Çok zayıf olabilir ya da pörsümüş gibi bir olabilir.
orayı da mutlaka sıkılaştırmak, yukarı doğru lift yapmak, yani yukarı doğru germek gerekiyor. Karın gererken mi? Tabii karın gererken. Yani karın germe ameliyatının birkaç özelliği var ki buna uyduğunuz takdirde o kişi yaptığınız karın germe ameliyatından memnun kalır. Diğer şekilde yani sadece karın germe yapılmış mı yapılmış denir ama güzel bir görsel şölen olmaz. Yani ameliyat esnasında sonuçta hastayı açtığınızda toparlarken yani Evet. kaparken bir şekilde hani nerede eksik varsa nereye germek gerekiyorsa oralara da böyle aralara koyarak gidiyorsunuz. Aynen, aynen. Yani orada bakın Tabiri caizse. kesinlikle aynen. Yani göbek deliği, izin lokasyonu, lokalizasyonu, izin şekli, yine aşağıdaki o bölgenin yukarı doğru kaldırılması, bel kısmının inceltilmesi ve hakikaten olması gereken en doğal formda yani karın estetiği yapılmış olduğu anlaşılmayacak düzeyde bir işlemden bahsedebiliriz. Yine bu tip hastalarda çatlakları varsa eğer ve bu çatlaklar göbeğin üstüne kadar çıkıyorsa buradaki izlerin tamamen kaybolmayacağı da bilinmeli. Yani göbeğin altındaki çatlaklar tabii ki kesilerek alınıyor ama göbeğin üstündeki izler ise aşağı inmiş oluyor, tamamen yok olmuyor. Yani karın germe ameliyatlarında biz karın çatlakları varsa eğer, çok genişse eğer bunların %70-80'ini tamamen çıkartıp götürebiliriz. Eğer sadece göbeğin altında çatlak varsa onların hepsini tabii ki almış oluyoruz. Bununla beraber karın ön duvarı kaslarında mutlaka onarmanız, o diastazı, karındaki o gevşekliği mutlaka onarmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde başarılı, güzel bir karın germeden bahsedebiliriz. Bunu yapmadığınız takdirde o karın germe sadece karın gerilmiş olması için yapılan bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Peki yaş sınırı var mı bunun? Yaş sınırı olarak normal şartlarda bu tip hastalar zaten hani doğumlarını yapmış, işte 2 doğum, 3 doğum neyse doğumlarını bitirmiş hastalardır. Çoğunluğunu bu şekilde hastalar oluşturur. O yüzden genelde 30-35 yaşın üzerindeki hastalar başvurur. Fakat Doğum yapmamış kişilere yapmıyor musunuz? doğum yapmamış kişilere de yapılabilir. Bunlar da daha ziyade kilo verip gelen karnı gevşemiş olan kişilerdir. Ya tüp mideyle vermiştir ya kendi iradesiyle vermiştir. Onlarda da çünkü ciddi anlamda karın germeye ihtiyaç oluyor. Eğer böyle bir hastaysa bu hastanın bize en çok sorusu doğum yapacağım, yapabilir miyim? Ya da doğum yaparsam karnım deforme olabilir mi? Sorusuyla karşılaşıyoruz. Tabii ki eğer doğum esnasında bu kişi yine 30-35 kilo aldıysa ve çatlaklara meyli var ise karın yine deforme olabilir. Bunu engellemek mümkün değil. Ancak doğum yapmaya engel olmadığının bilinmesi gerekir. Yani karın germe ameliyatı doğuma engel teşkil etmez. Ama arada bir yıl olması gerekiyor muhtemelen dikişlerin açılmaması için. Tabii yani minimum yine bir 2 yıl. yıl. Bir yıl yeterli aslında. Yani 2 yıl o kadar önemli değil ama bir yıl yeterli süre diye düşünüyorum. Ben karın germe ameliyatı yaptıktan sonra doğum yapan çok hastam var. Deforme olmadı çoğunluğu ama deforme olmuşsa da ikinci bir karın germe ameliyatı gene yapmak mümkün olabilir. Yani eğer hasta çok ciddi kilolar aldıysa, karnı çok gevşekse, derisi hakikaten çok fazla problemliyse, yine bununla beraber daha önce ameliyat olmuş, izi yukarıda kalmış ya da göbek deliğinde problem olan ya da karın kasları içeriden yeteri düzeyde onarılmamış hastalarla da karşılaşıyoruz. Yahut hastaya liposuction yapılmamış ise karın germe yapılmış ama liposuction eklenmemiş. Bu tip hastalara da sadece liposuction yaparak o karındaki problemlerini düzeltmek mümkün olabiliyor. Yani karın germe ameliyatı ikinci bir defa yapılabilir eğer problemleri En fazla varsa. kaç kere yapılabilir? Ben yani şimdiye kadar ikinci ameliyatı yaptım. Çok hastam oldu ama üçüncü defa hiç yapmadım. Yani üçüncü defaya çünkü yapacak kadar deri kalmayacaktır orada. Kalmayacaktır aynen. Evet yani ama ikinci defa yapılabiliyor. Gerekliyse tabii ki. Gerekli görmediğiniz bir hasta için geçerli değil bu. Yani üçüncü defa yapılabileceğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Peki hocam dikiş izleri üzerine hani mesela keloide yatkın bir vücutsa bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bunun üzerine durmadık hakikaten. Şimdi karın germe izli bir ameliyat sonuçta. Meme ameliyatları da izlidir. Yani bunlar sonuçta işsiz ameliyatlar değil. İz kalitesi burada çok önemli. İz kalitesinden kastım, şimdi burada 2 faktör var. Birinci faktör hastanın genetik olarak izlere verdiği reaksiyon, cevap. Bunun en kötüsü keloiddir mesela. Eğer bir kişinin keloid dimsi bir yapısı varsa, yatkınlığı var ise ki bu
bizim toplumumuzda son derece nadir. Ama mesela özellikle siyahilerde çok fazla keloide yatkınlık oluyor. Ya da uzun kas yapısı olan kişilerde. Mesela Aynen. benim vücudum ve ablamın vücudu, işte babam, annem vesaire biz keloide yatkın vücutlarız. Çünkü hani bunu yaşayıp tecrübe ettik. Mesela düştüğümüz zaman da hani dikiş atılmasa bile hani düştün kanadı ya da işte mutlaka en ufak bir izde bile hani hemen mesela burada bile keloid var şu anda. Kabarabiliyor, Kabarıklık var ki bu bir kedi tırnak izi yani. Evet. En ufak bir şeyde keloide yatkınlık oluyor. Tabii şu an teknoloji çok ilerledi. Hani bunun için özel cihazlar var. Keloidi gideren özel iğneler, özel cihazlar var. Ama tabii bunu hekimin de bilmesi gerekiyor tabii. Aynen öyle. Şimdi şöyle, biz tabii ki hasta daha önce herhangi bir ameliyat, operasyon geçirmişse o bize fikir veriyor aslında. Keloide yatkınlığı hasta, ben mesela 25 yıldan beri plastik cerrahi ile uğraşıyorum ve bu dönem içerisinde keloidle ilgili problemi olan gördüğüm hasta sayısı belki 10, belki 15'tir. Ciddi Ya. keloid. Ben Ama de yine numune olarak ülkemize gelmiş bir hasta olarak. yani buradaki yani keloid aslında ne yaparsanız yapın, eğer olacaksa olur ve bunu engelleyemezsiniz ve ciddi bir problemdir. Evet. Eğer bunu öncesinde fark ederseniz o hastanın ameliyatını yapmazsınız ya da hastaya bunu uyarırsınız. Hasta da bu konuda anlayışlıysa zaten yaptırmaz ameliyatını, problemden kurtulursunuz. Bunun dışında hipertrofik skar dediğimiz skarın biraz daha fazla iyileştiği ama keloid gibi değil. Çünkü keloid kalıcı bir şey. Keloidin tedavisi yok aslında. Yani gerek lazer olsun, gerek iğne tedavileri olsun, gerek yapılan diğer tedavilerle keloidi tamamen yok edemezsiniz. Tamamen yok edemiyorsun. Yok edemezsiniz. Yani keloid başka bir boyut. Yani bu nadir olan bir şey. Onun üzerine çok durmak istemiyorum. Ama hipertrofik skar dediğimiz bazı insanlarda yara iyileşmesi normale göre biraz fazla olabiliyor. İşte o bende var. O da var Evet. bende işte. Çok çabuk iyileştiği için hemen Evet. ikinci güne almaları gerekiyormuş dikişleri. Aynen. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk biz de. Tecrübe ederek. Hipertrofik skar olan hastalar bu 2 yıl kadar sürer. Yani bu hastaların Evet. izlerinin belirginliğinin azalması 2 yıl sürer ki bu dönem içerisinde biz iz azaltıcı kremler ya da silikon sheet dediğimiz özel sheetler tavsiye ediyoruz. Bunlarla izi azaltmanız mümkün. Hasta grubunda şöyle bir oransal örnek vereyim. %10 hastada neredeyse iz yok. Oh, ne O güzel. kadar güzel. Harika. %5 ya da %10 hastada izler belirgin ve bunun içerisinde çok nadiren de olsa keloid ya da hipertrofik skarla karşılaşabiliyoruz. Ama %80 hastada izler var ama hani çok rahatsız edici bir iz olarak değerlendirmiyoruz. Ancak burada dediğim gibi birinci faktör hasta kaynaklı faktörler, ikinci faktör ise hekim kaynaklı. Yani hekim eğer özensiz bir dikiş tekniği kullanmış ise, çok gerginlik sağladıysa, çünkü bu aslında izin en önemli sebebi gerginlik. Biz normalde şöyle söyleyeyim, bütün ameliyatlarımız için geçerli. Biz normal bir kesi yapıp bunu ucuca dikmiyoruz. Yani bir yeri kesiyorsunuz. Mesela genel cerrahlar ya da diğer branş hekimleri ne yaparlar? Bir yere girecekleri zaman bir yerden kesi yapar, girer. Daha sonra aynı yeri diker. Oysa bizimkinde bir germe var. Yani germe olduğu için o gerginlikte deriyi tamamen açmaya istiyor. Yani izin sebebi aslında oradaki gerginlik. Şimdi düşünün, karın germe ameliyatını eğer canlı görseniz karında neredeyse şu kadarlık bir mesafe açık kalıyor. Ve biz bunu yukarıdan gevşeterek aşağıdaki dokuyu yukarıdaki dokuya birleştiriyoruz. Ve bu gerginlik de ize sebep oluyor. Eğer bizim kullandığımız estetik cerrahi ya da plastik cerrahi tekniklerini kullanmasak o hastalarda yani şu kadar parmağım kadar, şöyle 3 parmağım 4 parmağım kadar iz kalır. İz kalır tabii. Ama biz onu özel plastik cerrahi teknikleri kullanarak oradaki gerginliği azaltacak şekilde işlemi yapıyoruz. Ki bunu yaptığımız için de hastalarda daha düzgün bir izle karşılaşıyor ve hastalarda bununla ilgili olarak herhangi bir şikayetten bahsetmiyorlar. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlık vaktinde operatör doktor Fatih Dağdelen bizlerle beraberdi. Sizden gelen soruları yönelttim. Programımız devam ediyor.